Sorunsuz insanlar sadece ve sadece mezarlıklarda bulunanlardır. Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağınızı belirler. İnsanların çoğu hayatta başarısız olur çünkü önemsiz şeylere odaklanırlar. Önemli olan ne yapacağını bilmek değil, bildiğini yapmaktır. Hayatımızı şekillendiren şey ara sıra yaptıklarımız değil, sürekli yaptıklarımızdır. Hiçbir hedef ulaşılamayacak kadar büyük, hiçbir şey satın alınamayacak kadar pahalı değildir. Mükemmelliği başaranlar beyinlerinin en becerikli kısımlarına ulaşarak ondan yararlanmada usta olanlardır. Sevgili dost, hoş geldin. Bugün benim için çok özel bir kitaptan, hayatımın akışını değiştiren bir isimden bahsedeceğiz. Anthony Robbins ve muhteşem kitabı Sınırsız Güç. Yıllar önce onun videolarını izlediğimde kendime şunu sorardım. Bu adam nasıl oluyor da saatlerce sahnede kalıyor, enerjisi düşmüyor, herkese tek tek dokunuyor ve hiç susmadan konuşabiliyor. Sonra kitaplarıyla tanıştım. İçindeki devi uyandır, sınırsız güç ve itiraf edeyim, o kitaplar sadece birkaç teknik öğretmedi bana, ben böyleyim, değişemem inancımı da kırdı. İşte bugün milyonlarca insanın hayatına dokunan Sınırsız Güç kitabını konuşacağız. Ama bu videonun bir amacı var. Sadece kitap şunu anlatıyor, bunu anlatıyor demek değil. Senin hayatına dokunan, uygulayabileceğin bir çerçeve sunmak. O yüzden bu videoyu sana 4 büyük başlıkta anlatacağım. 1. Gerçek kişisel güç nedir? 2. Duygusal durumunu anında nasıl değiştirebilirsin? 3. İnançlarını nasıl yeniden kodlayabilirsin? 4. Başarılı insanları nasıl modelleyebilirsin? Ve her bölümün sonunda hayatına hemen uygulayabileceğin bazı egzersizler bırakacağım. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. 1. Kişisel güç nedir? Biz yıllarca gücü yanlış yerlerde aradık. Güç deyince aklımıza ne geliyor? Para, statü, pozisyon, ön koltukta oturmak, VIP olmak, isminin biliniyor olması. Ama Anthony Robbins diyor ki, bunlar gücün sonuçları olabilir ama gerçek güç bunların hiçbiri değil. Gerçek kişisel güç başına gelenleri kontrol edemediğin halde anlamlarını, tepkilerini yönlendirebilme kapasitendir. Yani zor bir olay olduğunda kendini toparlama hızın, düştüğünde ayağa kalkma şeklin. Bu başıma neden geldi yerine bundan ne öğrenebilirim sorusuna geçebilme becerin. Tony'nin çocukluğunu biliyorsundur belki. Yoksulluk, şiddet, parçalanmış bir aile. Bir Noel günü evlerine birisi gizlice yemek bırakıyor. O gün yaşadığı duygu şu. Bir yabancı sadece iyi olduğu için bana yardım etti. Demek ki dünya sadece kötülerden ibaret değil ve şöyle diyor. Ben de bir gün insanlara yardım edecek biri olacağım. İşte bu sevgili dost. Olayları yaşar insanlar hem de neredeyse aynı olayları yaşar ama verdikleri anlam farklı olur. Tony o anda biz zavallıyız zaten diyebilirdi. Ama bu yaşadığım şey bir gün başkalarının hayatına dokunmam için bana verilen bir işaret de diyebilirdi. Ve öyle dedi. İşte aradaki bu fark kişisel güçtür. İnsanlar benzer şeyler yaşar demiştim az önce. Yani bazıları her gün trafikten şikayet eder. Sürekli bunu konuşur ama bunun kaderi olduğunu düşünür. Bazıları ise her gün yarım saat erken kalkar ve hayatında trafik diye bir sorun olmaz. Birçok insan düşük gelirden ötürü zor yaşam şartlarını deneyimler ama bazıları bunu sürekli söyler fakat hiçbir şey yapmaz. Bazıları ise bunu yaşadıktan sonra der ki gelirimi nasıl artırabilirim? Hangi becerileri edinebilirim? Neler öğrenebilirim? Daha çok para kazanmak için yapabileceğim neler var? Bazı insanlar benim kemiklerim iri, su içsem yarıyor. Zaten ailemizde birçok insan kilolu der. Bazı insanlar ise fit olmak için yapmam gereken nedir diye sorar ve hayatının sorumluluğunu alır. İşte Anthony Robbins'in hem genel olarak hem de kitapta anlattığı şey tam olarak bu. Başına gelenler seni tanımlayamaz. Olaylara verdiğin anlam seni tanımlar. Şimdi sevgili dost, senden minicik bir şey isteyeceğim. Hayatında seni hala içine çeken bir olayı düşün. Belki çocukluğunda yaşadığın bir şey, belki bir başarısızlık, belki kalbini kıran biri. Yıllardır o olaya verdiğin tepkiyi düşün, anlamı düşün. Bana yapılan haksızlık şeklinde mi, benim zayıflığım şeklinde mi, yoksa bugünkü halimi hazırlayan bir ateş şeklinde mi? Videonun sonunda tekrar soracağım. Şimdilik bir kenara not et. Bu olaya yeni bir anlam verecek olsam ne derdim? Çünkü sınırsız gücün ilk mesajı şu. Gerçek güç dışarıda değil, olaylara verdiğin anlamlarda. Şimdi ikinci büyük fikre geçelim. Duygusal durumunu anında değiştirebilmek. Tony Robbins'in en sevdiğim tarafı şu.
duygular konusunda konuşurken çok basit ama güçlü bir üçgen kullanıyor. Diyor ki, duygusal durumun 3 ayak üzerine kurulur. 1. Fizyoloji yani bedenin. 2. Odak. Ne düşündüğün, neye baktığın. 3. Dil. Yani kendine ve dünyaya ne söylediğin. Bugün moralim bozuk dediğinde o duygu gökten üzerimize yağmıyor. Çoğu zaman beden, odak ve dilimizin bir kombinasyonu. Tony'nin seminer videolarını belki görmüşsündür. İnsanları ayağa kaldırıyor, müziği açıyor, alkışlatıyor, yüksek sesle cümleler kurduruyor. Bu sadece bir şov değil. Arkasında ciddi bir nörobilim var. Çünkü biliyoruz ki dik durduğunda, derin nefes aldığında, kas tonusun değiştiğinde beynin tehdit altındayım değil, hazırım mesajı alıyor. Bir de odak var. Neye baktığın, neyi büyüttüğün. Örneğin milli gururumuz Mete Gazoz'un final maçını hatırlar. Tüm dünyanın gözü üzerinde. Son oku atacak. O an ya kaçırırsam diye düşünse o oka yüklediği anlam ne olurdu? Ama bunun yerine yıllarca çalıştığı rutine odaklanıyor. Nefes, durma noktası, ip gerilirken hissettiği o duygu ve o ince çizgi. Sadece bir ok daha. Öncekilerle aynı. Duygusunu sonuca değil sürece bağlamayı seçiyor. İşte bu yönetmektir. Şimdi gel seninle bir deney yapalım. Eğer uygunsan bunu gerçekten yapmanı istiyorum. Şu an sadece dinleme, bedeninle katıl. Önce omuzlarını düşür, başını hafifçe öne eğ, nefesini sığlaştır ve içinden şunu söyle. Benim için artık çok geç. Ben bir şeyi değiştiremem. Nasıl hissettin? Göğsünde bir ağırlık, boğazında bir düğüm, enerji düşüşü. Şimdi tam tersini yapalım. Omuzlarını geriye al, göğsünü hafifçe aç, derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Başın dik olsun. Şimdi yüksek sesle şunu söyle. Bugün kendim için küçücük de olsa bir şeyi değiştirmeye niyet ediyorum. Güç bende. Bak, sadece 15-20 saniyede duyguların nasıl değişti? Elbette hayatın değişmedi ama o hayata baktığın yer değişti. İşte Tony'nin yıllardır anlattığı şey tam olarak bu. Duygularını beklemezsin, sen oluşturursun. Hani William James diyordu ya, mutlu olduğumuz için şarkı söylemeyiz, şarkı söylediğimiz için mutlu oluruz. Bu arada bu anlattıklarım Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir deneyle somutlaştırıldı. Yani artık bilimsel bir karşılığı var. Kısaca şunu söylüyordu bu deney, ortalama 2 dakika boyunca dik durursan ya da bir güç duruşu yaparsan, nefesini kontrol eder ve kendine de güzel bir şey söylersen testosteron seviyen yükseliyor, kortizol seviyen düşüyor. Yani bedenini doğru kullanarak, kendine doğru şeyler söyleyerek duygularını, dolayısıyla da davranışlarını değiştirebilirsin. Bu bölümün sonunda sana küçük bir ödev. Bugün kendine şu sözü ver lütfen. Günde en az bir kez bedenini, nefesini ve cümlelerini bilinçli olarak değiştir. Mesela az önce söylediğim gibi 2 dakika dik tut. Mümkünse aynanın karşısında. 10 kez derin nefes al ve şunu söyle. Şu an ne olursa olsun benim elimde olan tek bir şey var. Olaylara vereceğim tepki, hayata karşı duruşum, tutumum. Kulağa basit gibi geliyor ama bunu 30 gün boyunca yaptığında zihnin şunu öğrenmeye başlıyor. Ben olayların ya da duygularımın kurbanı değilim, duygularımı yönlendirebilen biriyim. Bu arada zihnini değiştirmek, içindeki güce erişmek, başarıyı bir alışkanlık haline getirmek, senin de ilgini çeken bir konu ise yakında 5. kez yapacağımız 21 günde zihnini formatla eğitimimi incelemeni tavsiye ederim. Her sabah 5.30'da canlı yaptığımız dersler, gün içinde WhatsApp grubundaki ödev ve etkinlik çalışmalarıyla davranış ve alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirmek için birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Eğer incelemek istersen videonun altına linki bırakıyorum. İçindeki gücü serbest bırakmak ve benimle her sabah 5.30'da canlı olarak Zoom'da buluşmak istersen orada görüşürüz. Şimdi 3. büyük fikre geçelim. İnançlarını nasıl yeniden kodlarsın? Sevgili dost, sınırsız gücün belki de en önemli noktası şu, hayatımızı asıl yöneten şey tek tek yaşadığımız olaylar değil, o olaylar hakkında geliştirdiğimiz inanç sistemleri. İnanç derken dini inançtan bahsetmiyorum tabii ki. Şu cümlelerin hepsi birer inançtır. Örneğin, benim kafam sayılara basmaz. Para kazanmak için ya şanslı doğacaksın ya da torpilin olacak. İyi insanlar hep kaybeder. Ben ilişki yürütemem. Bu cümleler deneyimlerin üzerinden bilinçaltına kazınmış programlar gibidir. Sen fark etmesen de otomatik pilotta kararlarını, davranışlarını yönetiyorlar. Tony diyor ki, bir inanç beynimizin tekrar tekrar doğrulamak için kanıt aradığı bir komuttur. Yani
Ben başarısızım diyorsan beynin bak işte yine olmadı diyeceği şeyleri büyütür, onları arar. Güzel şeyleri ise küçültür. Peki bu inançlar nasıl değişir? Tony Robbins burada 3 şeye dikkat çekiyor. 1. Sarsıcı deneyimler. Mesela bir olay olur ve eskiden inandığın şey bir anda anlamsızlaşır. 2. Tekrarlanan duygusal telkinler. Kendine sürekli aynı cümleyi aynı duyguyla söylersin. 3. Modelleme. Başka birinin farklı şekilde düşündüğünü görürsün ve dersin ki demek ki böyle de oluyormuş. Mesela yıllarca benim ailemde kimse üniversite okumadı, ben de okuyamam diye düşünen birini düşün. Sonra ailesinden biri şartları zorlar, okur, mezun olur, iş bulur. Peki ne oldu? Aile sistemindeki inanç kırıldı. Az önce örnek verdiğim sevgili Mete Gazoz'u düşün. Yıllarca Türk okçuluğundan kimse dünya şampiyonu çıkmaz gibi bir inanç vardı hepimizde. Lakin Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu olduğunda yalnızca bir madalya kazanmadı işte. Binlerce çocuğun zihninde şu cümleyi yazdı adeta. Demek ki oluyormuş. Bir de içsel inançlar var tabii. Ben değerli değilim, benim sözüm kimse için önemli değil gibi. Tony danışanlarıyla çalışırken bunların köküne inmeyi çok seviyor. Bunu ilk kimden duydun, ne zaman duydun, bu yargıyı ilk ne zaman hissettin gibi. Çoğu zaman görüyoruz ki bugün 40 yaşında biri 10 yaşında duyduğu bir cümlenin gölgesinde yaşıyor. Sevgili dost, şimdi sana minik ama etkili bir çalışma önereceğim. Videodan sonra sakin bir zamanda yapmanı isterim. 1. Hayatında en çok sıkıştığın alanı seç. Para, ilişki, özgüven, kilo, üretkenlik. 2. Kendine sor. Bu alanla ilgili en çok hangi cümleyi tekrar ediyorum? Ben para tutamam, ben hep yanlış insanları seçiyorum, ben zaten yarım bırakırım gibi. 3. Sonra şunu yaz. Bu inancın bana maliyeti ne oldu? Hangi fırsatları görmezden geldim? Hangi ilişkileri hiç başlatmadım? Hangi projeleri daha başlamadan gömdüm? 4 ve en kritik soru, bu inancı bugünden itibaren hangi cümleyle değiştirmeyi seçiyorum? Bu yeni cümle, ben bir günde değiştim artık süperim gibi hamasi bir şey olmayacak. Gerçekçi ama güçlendirici olacak. Mesela para yönetmeyi öğrenebilirim. Sağlıklı bir ilişkiyi hak ediyorum ve bunu öğrenmeye niyetliyim. Bitiren biri olmayı öğreniyorum gibi. Sınırsız gücün bize söylediği şey şu: İnançlar beton değil, yazılımdır ve yazılımlar güncellenebilir. Şimdi dördüncü büyük fikre gelelim. Modelleme. Zirvedekileri kopyalayıp kendine uyarlamak yani. Anthony Robbins'in başarısının arkasında çok güçlü bir NLP prensibi var: modelleme. Modelleme şu demek: her şeyin en iyisini yapan insanlar bunu tesadüfen yapmıyor. Onların bir stratejisi, bir formülü var. Ben bu stratejiyi çözersem kendi alanıma uyarlayabilirim şeklinde. Tony gençken Jim Rohn gibi bir devle tanışıyor. Sonra dünyanın dört bir yanındaki girişimcileri, sporcuları, konuşmacıları inceliyor. Ama onları sadece hayranlıkla izlemiyor. Adeta her şeylerini öğreniyor. Baskı altında nasıl nefes alıyor? Zor sorular geldiğinde beden dili nasıl? Ne tür kelimeler kullanıyor? Sabah kalktıktan sonra yaptığı ilk şey ne? Örneğin bilardo efsanemiz Semih Saygıner'i düşün. Onu sadece topa çok iyi vuruyor diye izlersen modelleme yapmış olmazsın. Ama detaylara bakarsan, masaya yaklaşırkenki ritüeli, vuruştan önce kullandığı iş konuşma, hata yaptığında kendini yerin dibine sokmak yerine toparlanma şekli, günlük çalışma disiplini. İşte bunlar modeldir. Ve şöyle diyebilirsin: ben bilardo oynamıyorum ama baskı altında soğukkanlı kalma stratejisini kendi mesleğime uyarlayabilirim. Sınırsız güç bize diyor ki, başarılı insanların ortak özelliği sonuçları değil, stratejileridir. Sonuçları kopyalayamazsın ama stratejilerini kopyalayıp kendine göre uyarlayabilirsin. Sevgili dost, burada sana 3 tane çok güçlü bir soru egzersizi vereceğim. Videodan sonra mutlaka yapmanı çok isterim. 1. Hayatında çok saygı duyduğun bir kişiyi seç. Bu tanıdığın biri de olabilir, uzaktan takip ettiğin bir isim de. Girişimci, sporcu, bilim insanı, yazar hiç fark etmez. 2. Bu kişiye dair kendine 3 soru sor. Zor bir durumla karşılaştığında büyük ihtimalle kendine ne söylüyordur? Onu diğerlerinden ayıran en az 2 alışkanlık nedir? 3. En çok dikkatimi çeken tutumu ne? Örneğin pes etmeme, hazırlık ciddiyeti, insanlarla ilişkisi. Sonra kendine şunu söyle: bu kişiyi taklit etmek zorunda değilim ama 2-3 alışkanlığından hangilerini bugün kendi hayatıma uyarlayabilirim? Mesela her sabah 30 dakika kitap okuma alışkanlığı. Her hafta plan yapma rutini. Zor kararları ertelemek yerine
o gün içinde bir adım atma prensibi. Modellemek hayranlıkla uzaktan bakmak değil, strateji çalıp kendi hayatına uyarlamaktır. Şimdi sevgili dost, videonun sonuna doğru gelirken sınırsız gücü bir çerçeve olarak toparlayayım senin için. Bugün ne yaptık? Birincisi gördük ki gerçek güç başına gelenleri değil, senin onları nasıl yorumladığını yönetmektir. İkincisi, duygusal durumunun gökten zembille inmediğini, bedeninle, odağınla, kelimelerinle onu yeniden inşa edebileceğini gördük. Üçüncüsü, ben böyleyim dediğin pek çok şeyin aslında sadece öğrenilmiş inançlar olduğunu ve bunu güncelleyebileceğini konuştuk. Dördüncüsü, zirvedeki insanların sadece şanslı değil, belirli stratejiler kullandığını ve senin de bu stratejileri modelleyebileceğini görmüş olduk. Sınırsız gücü tek bir videoya sığdırmak gerçekten mümkün değil. Ama bence bugün şunu yaptık. En azından kapısını araladık, bir çerçeve çizdik ve en önemlisi şu cümleyi hissettirmek isterim sana. Demek ki bende bir şey eksik değil. Sadece gücümü doğru yönetmeyi öğrenmem gerekiyor. Sevgili dost, şimdi sana videodan sonra yapman için 3 tane basit ama güçlü adım bırakmak istiyorum. 1. Bir olaya yeniden anlam ver. Hayatında seni hala en çok acıtan, öfkelendiren ya da utandıran bir olayı seç ve defterine 2 tane başlık at. Mesela biri şu: bu olaya yıllardır verdiğim anlam ne? Diğeri de bugünden itibaren vermeyi seçtiğim yeni anlam ne? 2. Bir inancını güncelle. Kendine en çok sabote ettiğin cümleyi yaz. Mesela ben zaten diye başladığın o cümle. Sonra onu gerçekçi ama güçlendirici bir versiyonuyla değiştir ve 21 gün boyunca tekrar et. 3. Bir kişiyi modelle. Hayranlık duyduğun birini seç ve ondan alacağın tek bir alışkanlığı belirle. Sadece bir taneyle başla ve bu haftayı sadece o alışkanlığı uygulamaya ayır. Eğer bu video sana ufak da olsa bir ışık yaktıysa Sınırsız Güç kitabını mutlaka eline almanı, altını çize çize okumanı ve başucuna koymanı tüm kalbimle isterim. Bu tarz içerikleri seviyorsan, videoyu beğenirsen YouTube bu sohbeti daha çok insana gösterir. Henüz abone değilsen, kanala abone olup bildirimleri açacak olursan hem yeni kitap özetlerinden hem de bilinçaltı ve başarı üzerine yapacağımız diğer sohbetlerden kolaylıkla haberdar olursun. Ve senden bir şey daha isteyeceğim. Lütfen yorumlara şu 2 sorunun cevabını yaz. Bu videodan sonra değiştirmeye niyet ettiğin bir inancın nedir? 2. Modellemeye karar verdiğin kişi kimdir? Ondan hangi alışkanlığı alacaksın? Hem sen yaz hem başkalarının yazdıklarını gör. Çünkü bazen kendi hikayemizi başkasının aynasında daha iyi görürüz. Ve bitirirken her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapacağım. Filistin'i, Doğu Türkistan'ı, Sudan'ı ve dünyadaki mazlumları unutma. Dünyanın iyi ve güçlü insanlara ihtiyacı olduğunu da unutma. Boykotun çok soylu bir duruş olduğunu ve ben bu yapılan zulümlerden beriyim, ben bunlara karşıyım, verdiğim, harcadığım paranın hiç kimsenin üzerine bomba olarak, zulüm olarak yağmasını istemiyorum demektir. Lütfen mazlumları unutma, zalimleri de unutma ki onların karşısında durabilelim. Ve iyi ki varsın. İyi ki bu videoyu izledin. İyi ki karşılaştık. Yeni bir kitap özetinde ya da videoda buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.